Hazır açmışken hemen fırçayla temizleyeyim. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz bu fırçalarla. Burada temizlik için makinenin içine doğru üflemeyin. Çünkü bu sefer bu bütün toz, kumaş kalıntıları ve tiftikler makinenin içine doğru gider ve makinenize zarar verebilir bunlar zamanla birikerek. Bunları biz makineden uzaklaştırmak istiyoruz. Makinenin içine itmek istemiyoruz. O yüzden bir elektrik süpürgesinin ucuyla şöyle alta doğru yapıp tiftikleri de alabilirsiniz. Makineyi temizledikten sonra yağlanacak kısımlarını da göstereyim. Ben makinemi yakın zamanda yağladığım için yağlamayacağım. Ama sadece 2 nokta. Dikiş makinesinde de mantık aynıdır. Temas eden hareketli metal noktaları yağlarız. Burada da bakın gördüğünüz üzere şurası. Birincisi bu. Bir diğeri de şurası. Onu da yakından göstereyim. Nokta ve şu noktadan bahsediyorum. Bu da şurada bir sürtünme yapıyor. Bu noktayı yağlayacağız. Sadece bu 2 noktayı yağlayın demiş kullanım kılavuzunda. Şu ana kadar sesinde ya da kullanımında herhangi bir sorun olmadığı için ben makinemi açmadım. Sadece önerilen 2 noktayı yağladım. Rüper kapağı açıkken bıçak iptalini de göstereyim. Bunu yapmanın en kolay yolu dikiş genişliği parmak koluyla bu plakayı en geri pozisyona çekmek. Yani eğer ilerideyse en kapalı pozisyona çekmekten bahsediyorum. Bıçağı bu tarafından İterken bu tarafından çekeceğim. Şöyle yapıyorum ve bununla da hareket ettiriyorum. Burada en son pozisyona gelince kendi kendine bir tık sesi çıkartıyor. O sesi duyana kadar arkaya alıyorum. Bakın duydum ve bıraktım. Aktif olan konuma getirmeyi göstereceğim. Sadece buradan da çekerek yapabilirim. Çevirirken çok bir güç uygulamanıza gerek yok. Elinize bıraksanız bile bıçak kendi ekseninde kalıyor. Sonra yine tık sesi duyana kadar çeviriyorum. Şöyle burada hafifçe çekmem gerekiyor. Ve yine yerine yerleşti. Bıçak da bu kadar kolay sökülüp takılabiliyor. Şimdi ayak basıncının ayarlandığı yeri göstereceğim ama şunu belirtmem lazım. Ben daha önce hiç ayak basıncıyla oynamadım. Bu fabrika çıkışı ayak basıncında ve kullandığım bütün kumaşları bu ayak basıncıyla dikebildim. Orada bir tornavidanın gireceği yer var. Şurası. Overlock makinesinin ayağının basıncı buradan ayarlanıyor. Basınç ayarlanması ile ilgili sayfa bu. Burada biraz durdurup rahat rahat okuyabilirsiniz yazıları. Overlock makinesinde şimdi gelelim dikiş uzunluğu ayarlama koluna. Bu kol dikiş makinesinde dikiş uzunluğuna denk gelen kol. Aynı amaçla kullanılıyor. Dikiş makinesinde şöyle bir fark var. Dikiş makinesinde genelde 2,5'ta kullanırız. Burada kalın ve orta ağırlıkta kumaşlar için ideali 3'tür. Ama daha ince bir kumaş kullanırsanız daha ince kumaşlarda kenarlarda büzülmeler yapar. Onun için 2'ye indirmenizde fayda olabilir. Bu ayarı da göstereceğim. Hatta şöyle bir kaşe kumaşla göstereceğim. Bir rivayet var bizim makinelerin kaşe kumaşı dikmediğine dair ama dikiyor. Sadece böyle kumaşları tek kat dikiyorum. Birleştirme dikişini makinede yapıyorum. Overlock'unu sadece overlock makinesinde yapıyorum. 2'ye aldım dikiş uzunluğunu ve dikiyorum. 3 iplik takılı şu anda. 3 iplik dikiş yapacağım. Şimdi de aynı ayarı 3,5'a alıyorum ve devamını 3,5'la dikiyorum. Bir balans yapmadım. Sadece bu iki ayarı görmeniz içindi. Bu 2 ile diktiğim, bu tarafta 3 ile diktiğim. Burada daha sık, burada daha aralıklı bir dikiş yapıyor. Burası 2, burası 3. Bu tarafta dikiş uzunluğu parmak kolu dedim. Burası volan. Dikiş makinesiyle aynı işe yarıyor. O yüzden bahsetmeyeceğim. Açma kapama düğmesi. Overlock makinesi kullananlar için en zor kısım diferansiyel sistemi. Diferansiyel besleme sistemidir. İsminden de anlaşılacağı gibi burası kumaşı makineye besliyor. Bu kol makinenin burada yer alan, şöyle açayım, ayağı da kaldırayım. Hatta görünmüyor, ayağı ben çıkartayım. İğneyi en üst pozisyona alıp ayağı çıkartıyorum. Çünkü burada bir şey göstereceğim size. Burası overlock makinesi kullananların en zorlandığı nokta ama şu anda size mantığını anlatacağım ve bir daha takılmayacaksınız eminim. Burada 2 sıra dişli grubu bulunuyor. Diferansiyel sistemi bu dişlilerin konumunu ve beslemesini değiştiriyor.
Sanırım yeterince göründü hareket ettirdiği. Sayılar ve rakamlar tamamen örnek vermek amaçlıdır. Bu birebir noktası, yani bir kumaş veriyorsanız, yani bir parça kumaş veriyorsanız bir parça kumaş çıkar. Pamuk, keten, gabardin gibi çok esnemeyen kumaşları dikerken bunun birebir ayarında kullanırız. Ama penye gibi esneme özelliği olan kumaşları kullanırken birebir noktasına dikersek dikişte marullanmalar oluşur. Bu marullanmayı önlemek için burayı aşağı doğru indiririm. Peki bu ne yapıyor derseniz, bu yine bir kumaş verir ama çıkan kumaş 0.75'tir. Yani bu kumaşı büzer. Bunu ben adım adım yapıyorum. Kumaş dikerken kestiğim parçalardan ufak kalan parçaları deniyorum. İlk başta bir kademe düşürüyorum. Baktım hala marullanma var. Bir kademe daha düşürüyorum. Bu bir kumaş giriyorken 0.75 çıkartarak kumaşı büzüyor. Yani bu büzmeye de esnek kumaşlarda ihtiyacımız var. Bunun altına isterseniz bir sticker yapıştırıp esnek kumaşlar ya da kumaşı toparlar gibi kendinizce kolay bir terim yazabilirsiniz. Zıt olarak da bunu yukarı kaldırınca streç sürfüle ya da marul kenar denilen kenar bitiricişleri, süsleme dikişleri yapabilirsiniz. Bu da dediğim gibi tam tersi yapıyor. Buraya bir kumaş giriyorsa o iki iç olarak çıkartıyor ve orayı açıyor. Hemen bir örnek de göstereyim. Normalde kolun genişliği böyleyken süs dikişi yaparak dikiş ucunda marul kenar uyguladım ve bu kadarlık bir genişleme var. Yani burası genişletiyor. Aynı şekilde bunun da yan dikişlerini yaparken ben bir de yapsaydım marullanmaya neden olurdu. Ama gördüğünüz gibi oldukça düz. Bunu da sadece bir ya da iki kademe düşürerek yaptım. Sonuç olarak diferansiyelde bu işe yarıyor. Ondan sonra dikiş genişliği ayar koluna gelelim. Bunu kullanmak için lüper kapağını açmak ve bıçağı da aktif olmayan konuma getirmek işlerinizi çok kolaylaştırır. Zaten bıçak buradayken çok zorlanırsınız. Dikiş genişliğini ayarlamak için burayı çeviriyorum sadece. Açmak için dışarı doğru çeviriyorum. Kapatmak içinse makineye doğru çeviriyorum. Açmak için şu anda böyle dışarı yönde çevireceğim. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen onu da göstereyim. Makinedeki bu parçayı dışarı alarak, dikiş plakasından dışarı alarak örmenin daha uzun olmasını sağlıyor. Burada 3 ile 6,5 santim arasında dikiş genişliğini değiştirebiliyorsunuz. Normalde ise ben hangi ayarı kullanıyorum? Daraltalım. Ben şuradaki R konumu bence çok ideal. Bunu kullanıyorum. Onun dışında burada bir tane de parmak var. Bu parmak gördüğünüz üzere şuradaki ufak metal parçayı yönetiyor. Şu parçayı. Şu parçayı yönetiyor. İleri ve geri alabiliyorsunuz. Şimdi bu parçanın bir tane tüyosu var. Bir de kullanım alanı var tabii. Bunu normalde organze, şifon gibi kenar mukavemeti düşük kumaşlarda kullanıyoruz. Overlock makinesi iğneler ve lüper yardımıyla kumaşın kenarında bir örme yapıyor. Bu parmaksa anlaşacağınız üzere tam olarak şuraya yerleşerek lüper iplerinin bunun üstünden atlamasını sağlıyor. Peki bu ne işe yarıyor derseniz, kenarlarından iplik çıkan kumaşlar vardır. Bunlar organze, şifon gibi çok ince kumaşlar. Bir dikiş diktiğinizde buralardan ipler çıkar. Bu iplerin örgü içerisinde kalmasını sağlıyor bu parmak. Ama şöyle de bir triği var. Eğer dikiş yaptınız ve uygun tansiyon ayarlarını bir türlü bulamadınız, bunu aktif olan konuma getirirseniz dikişleriniz kendiliğinden daha düzgün oluyor. %100 doğru olmuyor ama hani çok bunaldığınızda bunu sadece dikişe sokarak ayarlayamadığınız tansiyonu ayarlamış hissi yaratabilirsiniz. Dikiş iplerini biraz önce ayağa çıkartmak için sağa almıştım. Bunları yine ayağın altına alıyorum. Bu overlock makinesinde yapmanız gereken en önemli adım. Makineyi açıyorum. Ve örgü alıyorum. Şimdi bu ayak en kapalı konuma getiriyorum. Bu arada dikiş genişliğine müdahale etmenizin bir diğer yolu da tabii tahmin ettiğiniz üzere iğnelerle oynamak. Sol iğneyi de takarsanız daha geniş olacaktır dikişiniz. Ama dar kenar bebe overlock gibi bir overlock yapmak istiyorsanız sol iğneyi çıkartırsınız. Şu anda da benim sol iğnem takılı değil. Zaten bu sadece bu parmak kolunun amacını gösterecek örnek alacağım. O yüzden açıkçası çok da önemli değil. Dikiş genişliği kolunu en dar pozisyona getiriyorum ve bir dikiş alıyorum. İpi böyle makineye kestirebilirsiniz bu arada. Ama bunu yaptıktan sonra dikişe başlarken ipin yine arkada olduğuna emin olun.
Bakın dikiş plakasından ne kadar uzaklaştı buradaki plaka. Sonra böyle dikiş alıyorum. Bu da böyle oldu. İkisi arasındaki farkı hemen görelim. Bu en dar pozisyon, bu da en geniş pozisyonda bu kadar farklı dikişler yapabiliyor.